Herkese merhaba. Uzun süren bir karantina sürecinin ardından şu an bulunduğumuz normalleşme sürecinde sizlere biraz daha teknolojiyle ilgili güncel haberlerden bahsetmek istiyorum. En güncel olay olarak da benim kendi alanımı da ilgilendiren SpaceX'in roketle birlikte insan göndermesi nereye? Uluslararası Uzay İstasyonu'na. Öncelikle SpaceX'ten bahsetmek istiyorum. SpaceX bir Amerikan şirketi, özel bir şirket. Şu ana kadar, bu zamana kadar bütün insanlı görevler hep bir devletin uzay ajansı tarafından gönderildi. İşte nedir bunlar? NASA, işte Rusya'nın kendi uzay ajansı, Çin'in, Japonya'nın ve Avrupa Uzay Ajansı gibi büyük ajansların, devletlere bağlı ajansların görevleriyle bu olay gerçekleşiyordu. Ve ilk defa tarihte SpaceX özel bir şirket olarak bu uçuşu gerçekleştirdi. Ve bu aslında bir test uçuşuydu. Bu testi başarıyla gerçekleştirdiği an bir izni olacak artık. Bundan sonraki süreçte kendi kendine bu izinle, bu lisansla mı diyeyim artık. Bununla istediği zaman uzaya insan çıkarabilecek. Bunu başarmış oldu çünkü. Yani biraz da SpaceX'ten bahsetmek gerekirse bilmeyenler için şöyle kısacık. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bu abimiz önce PayPal'ı kuruyor. Yani PayPal'ı satıyor ve bu süreçte SpaceX'i kurmuş oluyor sanırım. Bu gelen parayı SpaceX'e harcıyor tamamen. Oradaki projelere, o roketlerin tasarımına, gelişim süreçlerine. Yani kendi servetinden devamlı harcıyor. Kendi cebinden de çok paralar yatırıyor bu işe. Ayrıca tabii bu süreçte Tesla Motors'u da kuruyor, elektrikli araç yapan şirketini. Ve bunlar paralel ilerliyor bir şekilde. İnsanlığa faydalı olacak şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu olayları daha sonra kendi ticari amaçları için de kullanabilir yani özel bir şirket. Kimse niye böyle yaptın demez. Ama yaptığı birçok projede de bunları halka arz ediyor diyebiliriz. Birçok açık kaynaklı kodlarını yayınlıyor. Uzay alanında büyük bir rekabetçi oldu bu şirket. SpaceX'in yanında tabii ki başka özel şirketler de var. Ama onlar biraz daha yavaş ilerliyor Elon Musk'a göre. Çünkü Elon Musk biraz daha çılgın girişimlerde bulunuyor. Gerektiğinde kendi servetinin tamamına yakınını bir projeye yatırabiliyor. Yani batıp gitme uğruna. Ama işte herkes böyle cesaretli değil tabii ki. Evet, gelelim geçen gün ertelenen uçuşa ve 30 Mayıs'ta fırlatılan ve 31 Mayıs'ta da uzay istasyonuna kilitlenen bu görev. Daha önceki denemelerinde şöyle gelişmeler yaşanmıştı. Geçen günkü atışta da olduğu gibi roketimiz kalkıyor. First stage dediğimiz kısım roketten ayrılıyor ve geri dünyaya iniyor. Bir kere zaten bunu yapması inanılmaz bir devrim oldu uzay endüstrisinde. Daha sonra insanlı görevlere kalkıştı. Yani bunu zaten hep yapmak istiyordu. Belki birçoğunuz duymuştur, bir Mars görevi üstünde de çalışıyor. Daha büyük bir roketle tabii ki Starship dediğimiz. Onunla ilgili deneyler de sürüyor. Ama tabii ki arada patlamalar oluyor. Ki bu uçuşun olduğu günden bir gün önce Starship roketiyle ilgili bir patlama oldu yer testinde. Ama oldukça azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu insanlığı görev, geçen günkü görev neden önemliydi? Dediğimiz gibi öncelikle bir özel bir şirket bunu göndermiş oldu ve 9 yıl sonra Amerikan topraklarından ilk defa Amerikan roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na
bir insan taşındı, hatta 2 insan taşındı. Yani tarihi bir önemi tabii ki var, birçok yönden var. Ben şimdi tabii ki bunlardan hızlıca özet olarak bahsediyorum ama belki birçoğunuz biliyordur. Barış Özcan ve Umut Yıldız'ın YouTube kanallarında birçok bilgiyi bulabilirsiniz bu gelişmelerle ilgili. Özellikle Barış Özcan, Elon Musk'ın şirketleri olan SpaceX ve Tesla ile ilgili oldukça güzel videolar yayınlıyor. Umut Yıldız da NASA'ya bağlı bir şirket olan Jet Propulsion Laboratory'de JPL diye geçiyor. Burada çalışıyor. Burada çalışan bir Türk ve her hafta kendi canlı yayınları da oluyor kendi kanalında. Ayrıca özel günlerde özel yayınlar da yapıyor. Zaten birçok programa da konuk oluyor. Uzay gelişmelerinden bahsediyor. Görevler hakkında özet bilgiler verebiliyor da. Daha kapsamlı bilgiler için onların kanallarında izleyebilirsiniz. Bu karantina sürecinde de biz bir okul projesi olarak, daha doğrusu okulumuzda bir dersin projesi olarak Prephase A dediğimiz bir proje hazırladık. Bu proje Neptün'le ilgiliydi. Görevi, tasarımı şu şekilde oldu. Uzay aracımız dünyadan kalkacak. Yaklaşık 14 yıllık bir yolculuk yapacak Neptün'e ulaşmak için. Bu yolculuk önce dünyadan kalkıp Venüs'e gidecek. Venüs'ten hızlanarak dünyaya gelecek. Dünyadan tekrar ivmelenerek Jüpiter'e geçecek. Jüpiter'den de ekstra bir ivme kazanarak Neptün'e doğru yol alacak. Daha sonra 6 yıllık bir görev planladık biz. Bu süreçte Neptün'e geldiğimizde de atmosferik probe dediğimiz ekstra daha küçük bir uzay aracını Neptün atmosferine bırakacağız. Daha sonra farklı manevralar yaparak yörüngeyi düzelteceğiz ve Neptün'ün en büyük uydusu olan Triton dediğimiz gök cismini de inceleyeceğiz. Bu projenin posterini de aşağı açıklamalara bırakırım linkini. Ayrıca Umut Yıldız'ın ve Barış Özcan'ın kanal linklerini de aşağıdan bulabilirsiniz. Uzun süren karantina günlerinin ardından gelen normalleşme sürecinde de hepinize sağlıklı günler dilerim. Önlemleri bırakmayalım. İzlediğiniz için sağ olun.